Vietnam, tarih boyunca savaşların izlerini taşıyan ancak kültürel zenginliği ve doğal güzellikleriyle dünya sahnesinde parlayan bir ülke. Asya'nın kalbinde yer alan bu büyüleyici ülke, tarihi derinlikleri, direniş ruhu ve benzersiz kültürüyle unutulmaz bir hikaye anlatıyor. Vietnam, resmi adıyla Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti, Güneydoğu Asya'da Çin-Hindi Yarımadası'nın doğusunda yer alan bir ülkedir. Uzun, dar bir kara parçası üzerinde yer alan Vietnam'ın kuzeyinde Çin, batısında Kamboçya ile Laos, güneyinde ve doğusunda Güney Çin Denizi yer alır. 1955'te Kuzey Vietnam ve Güney Vietnam olmak üzere iki ayrı cumhuriyete bölünmüş olan ülke, 1976'da Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti olarak tekrar birleşmiştir. Vietnam'ın başkenti Hanoi'dir. Vietnam'ın yönetim biçimi anayasal sosyalist demokrasi tek parti rejimi hakimdir. Vietnam nüfusu 101.066.830'dur. 不要忘记订阅我的频道，喜欢视频，发表评论。 Vietnam'da konuşulan diller Vietnamca, Khmerce ve Cham dilleridir. Vietnam para birimi Vietnam Dongu'dur. 1000 Vietnam Dongu 1.34 Türk lirasına eşittir. Türkiye'nin en büyük şehri İstanbul'dan Vietnam'ın başkenti Hanoi'ye uçakla ortalama 10 saat gidilmektedir. Ortalama yaşam süresi 73.9 yıldır. Ülkede okuma yazma oranı %94.5'tir. Vietnam'da işsizlik oranı %2.3'tür. Ülkede enflasyon oranı %3.5'tir. Ülkede yoksulluk oranı %8'dir. Don't forget to subscribe to my channel, like videos, make comments. Ülkedeki ihracat ürünleri, telefon cihazları, elektrik, elektronik devreler, ayakkabı, mobilya, baskı ve kopyalama makineleri, tekstil ürünleri, izole teller ve kablolardır. Vietnam'ın ithal ettiği ürünler, elektronik entegre devreler, telefon cihazları, petrol yağları, hurda elektrik ürünleri, kabuklu hayvanlar, optik cihazlardır. Ülkenin başlıca ticaret ortakları Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Japonya, Güney Kore, Hong Kong, Hollanda, Almanya, Tayvan, Tayland, Birleşik Arap Emirlikleri, Malezya, Singapur'dur. Vietnam din dağılımına baktığımız zaman halkın yaklaşık %70'inin inandığı Vietnam halk dinleri olarak geçen inançlar Konfüçyanizm ve Taoizm'dir. Halkın geri kalanı ise %12 Budizm, %8 Hristiyan, %5 Caodi ve %5 diğer dinlere inanmaktadır. Son verilere göre Vietnam'daki Müslüman sayısı 75.000 kişi civarındadır. Genelde din konusunda hoşgörülü olarak bilinen Vietnam'da misyonerlik yapmak yasaktır. Vietnam ülkesinin geçmişine doğru yolculuk yapalım. Bölgenin bilinen ilk yerleşim yeri olan Viet kabileleri M.Ö. 3. yüzyıldan Nam Viet hanedanlığı kurmuşlarsa da bu devletin ömrü çok uzun olmamış, hanedanlığın yıkılması üzerine bölgede uzun yıllar devam edecek olan Çin hakimiyeti başlamıştır. 10. yüzyılda bağımsızlıklarını kazanan Vietler, 15. yüzyılın başlarında kısa süre devam eden Çin hakimiyeti dışında Fransız işgaline kadar bağımsızlıklarını kurmuşlardır. 19. yüzyılın ikinci çeyreğinden itibaren kademeli olarak sürdürülen Fransız işgali sonrasında 1884 yılında Vietnam'ın kontrolü tamamen Fransa'ya geçmiş, 1887'de Vietnam Fransız-Hindi Çin'ine bağlanmıştır. İkinci Dünya Savaşı yıllarına kadar devam eden Fransız sömürge dönemi boyunca Vietnam'ın başta pirinç ve kauçuk olmak üzere değerli kaynakları sömürülmüş,
halk ucuz iş gücü olarak çalışmaya mecbur bırakılmış ve ağır vergilere tabi tutulmuştur. Fransa'nın baskıcı yönetimi Vietnam'daki bağımsızlık ve direniş mücadelesini tetiklemiş, 1930'lu yıllarda komünist gruplar bu noktada öne çıkmıştır. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Japonya tarafından işgal edilen Vietnam, Japonya'nın savaşı kaybetmesinin ardından Ho Chi Minh liderliğinde bağımsızlığını ilan etmişse de Fransa'nın Vietnam'ı yeniden ele geçirme isteği 1954 yılına kadar devam edecek olan kanlı bir savaşa yol açmıştır. 21 Temmuz 1954 tarihinde imzalanan Cenevre Antlaşması ile ülke geçici olarak Kuzey ve Güney Vietnam olarak ikiye ayrılmış, sınırı olarak da 17. önlem belirlenmiştir. Anlaşma gereğince 2 yıl sonra yapılacak seçimle sınırın kaldırılması öngörülmüşse de seçimlerin gerçekleşmemesi ülkede yeni bir savaşın zeminini hazırlamış, Kuzey ve Güney Vietnam arasındaki savaş kısa süre sonra ABD'nin müdahalesi ile 20. yüzyılın en büyük soykırımlarından birine dönüşecek olan Vietnam işgali doğurmuştur. No olvides suscribirte a mi canal, dar me gusta a los videos, hacer comentarios. 1963 yılında başlayan işgal ve savaş, 1975 yılında ABD'nin mağlubiyeti ve Kuzey Vietnam'ın güneyi ele geçirmesiyle neticelenmişse de işgal, Vietnam ve insanlık tarihinin en acı süreçlerinden biri olarak kayıtlara geçmiştir. Amerika Birleşik Devletleri işgal boyunca Vietnam'da 8 milyon ton bomba kullanmıştır ki bu 2. Dünya Savaşı'nda tüm ülkelerin kullandığı bomba miktarının 3 katıdır. Kesin rakamlar bilinmemekle birlikte savaşta 3 milyon sivil olmak üzere 5 milyondan fazla insanın yaşamını kaybettiği, milyonlarca insanın ise yaralandığı tahmin edilmektedir. İşgalin ardından bu kez Kamboçya ile bir savaşın içine giren Vietnam, işgal ettiği Kamboçya'da Pol Pot rejimini sonlandırmış, resmi olarak 1989 yılına kadar devam eden savaşta yüz binlerce sivil yaşamını kaybetmiştir. 1989 yılında Vietnam birlikleri Kamboçya'dan çekilmeye başlamış, bu tarihten itibaren başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere batılı devletlerle ilişkilerini iyileştirmeye başlamıştır. 1992 yılında kabul edilen yeni anayasa, devlet yönetiminde önemli yenilikler getirmiştir. Son yıllarda Vietnam, siyasi ve ekonomik açıdan hızlı bir güçlenme süreci içerisindedir. Vietnam iklimi, güney kesimlerde tropikal iklim hakimdir. Kuzey kesimlerde ise Mayıs-Eylül ayları yağışlı, Ekim-Mart ayları sıcak ve kurak geçen muson iklimi görülür. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Video hakkındaki düşüncelerinizi, benden anlatmamı istediğiniz konuları yorum kısmına yazabilirsiniz. Yeni yükleyeceğim videoları kaçırmamak için abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğenmeyi unutmayın. Yeni videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.